Merhaba. Şimdi sizlerle Sirius hakkında bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Nurdan Özmutlu arkadaşımızın sorusu, Sirius yıldızının bizim için önemi ve bize etkileri nelerdir? Sirius çok geniş bir konudur. Ama ben size onu biraz kısaltarak anlatmak istiyorum. Sirius'un ne olduğunu bilmek ve anlamak için dünyanın varoluşuna kadar inmek gerekir. Ama kısa kısa, parça parça size anlatacağım. Sirius en kısa tanımıyla kozmik enerjilerin, evrensel enerjilerin dünyaya, insanlığa aktarıldığı bir trafo merkezi gibidir. Çok yüksek frekanslı enerjileri absorbe ederek, yani onun frekansını düşürerek dünyaya ve insanlığa kadar aktaran ve Samanyolu galaksisine aktaran bir merkezdir. Galaksimiz ve insanlık için çok önemlidir. Sirius'un başlangıcına gittiğimizde onun ne olduğunu daha iyi kavrayacağız. Adem'le Havva'nın yaşadığı dönemden bahsedeyim. Ondan öncesini de daha sonra anlatırız. Adem'le Havva'nın bu dünyaya gelmesi ve bu dünyada yasak elma diye bahsedilen o elmayı yemesinden kaynaklı, yani form, beden etkisinin altında kalarak ölümsüz olan insanlığın ölümü deneyimlemesi ve ölümlü hale gelmesinden kaynaklı başlayan bir süreç ve şu ana kadar gelen ve ileriye giden bir olaydır. Adem'le Havva'nın form düzeyinde çiftleşmesinden kaynaklı yeni doğan bebeklerin ölümlü olarak hayatı idame ettirmesi, bu dünyada bedenlenip bu dünyada bu bedeni ölüm yoluyla bırakarak tekrar bu dünyaya gelerek bedenli olarak çoğalmasından kaynaklanmaktadır. Bu milyonlarca yıl öncesinde olan bir başlangıç olayıdır. Daha sonraki süreçlerde Adem'le Havva dönemin belli yaşamsallığından sonra Sekutet ve Tom isimli iki varlık tekrar kozmik enerjilerle çiftleşebilme yöntemiyle ölümsüz bir çocuk dünyaya getirmişlerdir. Bunun adı da Thoth. Şu an kullandığımız iletişim dilini bu dünyaya hediye eden varlıktır. Şu an kullandığımız kelimeler, benim ağzımdan çıkan kelimeler, rakamlar, geometri, semboller, bütün kullanmış olduğumuz dilin ilk dünyaya hediye eden varlığı Thoth'tur. Thoth'un babası buradaki işleri bittiğinde, yani yapması gereken şeyleri bitirdiğinde buradan Venüs'e geçmiş. Venüs'te Hathor bilinciyle bütünleşmiş. Oradaki yaşaması gereken, deneyimlemesi gereken deneyimleri bitirdikten sonra Sirius'a geçmiş. Oradaki Sirius bilinciyle bütünleşmiş. Daha sonra Pleiades, daha sonra farklı gezegenlere doğru yoluna devam etmiştir. Bu süreci takip eden varlık Tom'un oğlu Thoth'tur. Yani yazı dilini bu dünyaya hediye eden varlık. O da aynı yolları izlemiştir ve devam etmiştir. Daha sonra Thor, fantastik filmlerde izlemiş olduğumuz Thor karakteri Thoth'un kardeşidir. Dünyada birçok şeye hükmedebilmiş, aynı şekilde o da o yoldan devam etmiştir. Kısaca bu süreç aynı şekilde süre giden bir şekilde devam etmiştir. Daha sonra Atlantis
uygarlığında Atlantisliler ve Lemuryalıların yaşadığı o alanda Tia ve Ay çifti aynı şeyi başarmıştır. Onlar hala dünyada, şu yaşamış olduğumuz mevcut dünyada bulunmakta ve yaşamaya devam etmektedirler. Sirius çok yüksek kozmik enerjileri alıp onu absorbe edip Samanyolu galaksisi ve insanlığa sunmaya devam etmektedir. Ancak insanlık belli siklus dönemlerinde belli bilinç katmanlarına çıkması gerekmektedir. Siklus dönemi nedir? Nasıl ki bizim gece gündüz ya da mevsimler dediğimiz yaz kış, dünyanın güneşin etrafında dönmesi ve kendi etrafında dönmesi gibi galaksinin de evrenin içinde bir dönüş ve tamamlanış skalası vardır. Bu da 26 bin yılda bir tamamlanmaktadır. Nasıl ki bizim gece ve gündüz dediğimiz olay oluyorsa, siklus döneminde de insan bilincinin 13 bin yıllık dönemde yükselişi ve o karanlık diye bahsettiğimiz, yani gece diye bahsettiğimiz dönemde de 13 bin yıllık bir düşüşü söz konusudur. Ve bu dönemlerde düşer, tekrar çıkar. Düşer, tekrar çıkar. Bu 1972 yılında yeni başlayan 13 bin yıllık dönemin başlangıcında insanlık bilincini ileriye doğru taşımış olması gerekmesine rağmen bilinç olarak çok düşük seviyede kalmıştır. Bu dönemde bahsettiğim tarihte Güneş daha önce hidrojen güneşiyken helyum güneşine dönüşmüş, daha sonra karbon güneşi olmuştur. Hidrojenin, yani 2H'nin, 2 hidrojenin füzyonu sonucunda helyuma dönüşmüş. Helyumun binlerce yıl sonucunda füzyonla birlikte karbona dönüşmesinden kaynaklı güneş patlamaları oluşma durumu söz konusu olmuştur. O dönemde, ki o döneme kadar özgür iradeye karışmayan, hiçbir varlığa müdahale etmeyen Sirius ve Siriuslular burada bir müdahale zorunluluğu ve gerekliliği duymuştur. Ne yapmışlardır? O anda dünya insanının, dünyanın frekansının o bilinç seviyesine gelmemesinden kaynaklı bu güneş patlamalarında dünyanın ve insanlığın yok olmasıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Ve Siriuslular kendi meclislerinde bir karar vererek ilk defa tüm evrende özgür iradeye müdahale etme kararı almışlardır. Bu da insanlığın yok olmaması, soyunun ve türünün yok olmaması için alınmış bir karardır. 72 yılında Ağustos ayında gerçekleşecek olan bu olaydan önce dünyanın etrafına belli noktalara Genesis'in, yani 8 hücrenin aktif edileceği ve algılanacağı şekilde 8 adet teknolojik olarak bir takım cihazlar yerleştirmişler ve insanlığın bunu görmemesi için insanlığı kendi hologramı içine hapsetmişlerdir. Ve insanlık sanki gökyüzünde, yıldızlarda, evrende hiçbir şey olmuyormuş gibi, bir film perdesini izler gibi, aynı şekilde her şey olağanmış gibi bu hologramı izlemiş, ancak o perdenin arkasında o güneş patlamaları gerçekleşmiş ve dünyaya zarar vermemesi için bir takım teknolojilerle, bir takım sistemlerle bunu engellemişler ve insanlığın, dünyanın gelişimi için, onun varlığını sürdürebilmesi için bir şans daha tanımışlardır. Ve bu olay bittikten sonra o perdeyi kaldırmışlardır. Ancak insanlık o dönemde uykudaymış gibi hiçbir şeyin farkına varmadan
yaşamına devam etmiştir. Bu aşamalarda insanlığın tekamülünün çok daha hızlandığı, çok daha ileriye gittiği gözlemlenmiştir. Bir yılda yapacağı tekamülü bir günde yapmaya başlamıştır. Daha sonra 1000 yılda yapacağı tekamülü bir günde yapmaya başlamıştır. Bir saatte yapmaya başlamıştır. Çok hızlı bir ilerleyiş ve tekamül sürecine girmiştir. Bunun neticesinde diğer üst boyut varlık diye algıladığımız evrenin içinde herhangi bir yerinde farklı yaşam formlarında olan uzaylı diye algıladığımız üst boyut varlıkların ilgisini çeken bir dünya ortaya çıkmıştır. Halbuki evrenin içinde bir nokta kadar küçük olan bu dünya, bu üst boyutlu varlıkların ilgisini çekmiştir. Ve şu an o kadar fazla boyut, o kadar fazla varlık dünya ile ilgilenmektedir ki, bunu nasıl yapabildiğini, bu kadar hızlı tekamüle erişmenin yolunu anlamaya ve algılamaya çalışmaktadır. Ve şu an birçok varlık bu dünyada bedenlidir. Bu formda, insan formunda bunu deneyimlemekte ve bunu ruhuna kaydederek kendi bulunduğu platformlara bunu iletmekte, bu bilgileri aktarmaktadır. Aynı şekilde üst boyut bilgileri de hızlı bir şekilde insanlığa bu beden vasıtasıyla aktarılmakta ve dünya çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Sirius bu anlamda insanlık için çok önemli, yıldız diye algıladığımız ama çift A ve B diye algıladığımız çift kalpli bedenlere sahip ve çok yüksek frekanslı kozmik enerjileri absorbe ederek onu bizim algılayabileceğimiz düşük frekanslara düşürerek bize aktaran, bizim için çok faydalı, bizim için sürekli çaba harcayan, gelişmemiz için bizi sürekli irşad etmeye çalışan bir gezegen ve varlıklar topluluğudur. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şu andan itibaren sorum söyleyeyim videolarının şeklini değiştiriyorum. Bu videonun altına istediğiniz bir yorum varsa yazabilirsiniz. Ama diğer arkadaşlarınızın yorumlarını beğenerek yeni video yapmam yerine videoların konusunu kendim belirleyeceğim. Çünkü çok aşırı enerji ve bilinç farklılığı olduğu için zikzak yapıyoruz. Şu an neyin ne olduğunu herkesin öğrenmesi için lokmaları küçük küçük yutmamız ve adım adım neyin ne olduğunu, ne demek olduğunu öğrenerek daha üst boyut frekanslı bilgilere adım adım gitmemiz gerekiyor. Ben yapmış olduğunuz yorumlardan kendim derleyip toplayıp ihtiyacı olduğunu düşündüğüm konuları adım adım anlatacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Varlığın varlığımdır.